Cyberpunk 2077'nin neonla kaplı sokaklarında gezerken aklınıza hiç bu şehir nasıl çalışıyor sorusu geldi mi? Sokak lambalarından hologramlara, ağaçlardaki garip sistemlerden metro hatlarına kadar bu videoda oyunun en ince detaylarını inceliyoruz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Night City'nin elektriği sizi çok şaşırtacak. İlk işimiz oyundaki elektrik direklerinin kablolamasına bakmak. Tabii elektrik kablosu dedim ama Night City'nin elektriği tamamen yer altından çekilmiş ve etrafta görünürde neredeyse hiçbir elektrik kablosu yok. Yani normalde ağaç direk olarak adlandırılan ama benim küçük direkler demeyi tercih ettiğim direklerden oyunda yok. Etrafta hiç elektrik direği görmediğim için ben de sokak lambalarına elektrik nasıl bağlanmış onu kontrol etmeye karar verdim. Öncelikle bu lambaların bir yapısına bakalım. Sokak lambaları LED ışık kullanıyor ve 6000-6500 Kelvin arası bir sıcaklığa sahip. Yani soğuk beyaz bir ışık veriyor. İstanbul'daki sokak ışıkları 3000-4000 Kelvin arası yani sarımsı bir ışık. Bu bilgiyi de neden verdiysem. Sokak lambalarına arabayla çarpıp kablolamasına da bakınca kırmızı, yeşil ve mavi olarak 3 kablo görüyoruz. Yani faz, toprak, nötr kabloları. Bu da güzel bir detay. Şimdi standartları bir kontrol edelim. Normalde sokak lambaları arasındaki mesafe direkt yüksekliğinin yaklaşık 2-3 katı olması gerekmektedir. Peki Cyberpunk'ta böyle mi? Ya da farklı bir standart mı var? Bunu anlamamız için önce direği ölçmemiz lazım. Öncelikle oyundaki ana karakterimiz olan V'nin boyunu bulmamız lazım. Ufak bir araştırma ile bir Reddit gönderisinde V'nin boyunun yaklaşık 1.70-1.75 arası bir şey olduğunu okudum. Biz V'nin boyunu 1.70 olarak alalım. Öncelikle sokak lambasının önünde bir fotoğraf çektim. Ve Photoshop'ta V'leri üst üste koyduğumda bir direğin yaklaşık 3.40 adet V boyutunda olduğunu görüyoruz. 3.40'ı 170 ile çarpınca da bir sokak lambasının yaklaşık 578 cm olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekte sokak lambaları 4-5-6 metre arası olur. Şimdi gelelim direklerin arasındaki mesafeye. V'yi bu sefer Photoshop'ta 90 derece döndürüp yan yana koyunca toplamda 12.40 adet V elde ediyoruz. 12.40'ı 170 ile çarpınca da lambalar arası mesafenin 2108 cm olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Hemen bir oran orantı yapınca da lambalar arası mesafenin direk boyunun tam olarak 3.6 katı çıkıyor. Yani normalde olması gerekenden bir tık daha fazla mesafe var aralarında. Bu mesafeyi de bence doğru kabul edebiliriz. Matematik derslerinde şu kadar uğraşsaydım matematikten kalmazdım. Sokak lambalarına baktık. Şimdi gelelim Night City'nin ekolojisine. Night City'de gezerken veya görev yaparken yolların kenarlarındaki bu ağaçlara hiç dikkat ettiniz mi? Normal bir ağaçtan farklı olarak üzerlerinde bir elektronik sistem var. Bu bir otomatik sulama sistemi değil. Ya da en azından tek amacı o değil. Çünkü üzerlerinde monitörler, kablolar ve borular var. Yani sistem birazcık karışık. Night City'nin havası zehirli, toprak besin değerini yitirmiş, hatta neredeyse toprakta besin yok. Yani kısacası normal bir ağacın bu ekosistemde hayatta kalması birazcık zor. Hatta eğer Badlands'taki ağaçlara bakarsanız çoğunun kurumuş olduğunu görebilirsiniz. İşte bu sistemler köklerine besin pompalayan, yapraklarına arıtılmış su veren, hayati değerlerini anlık olarak takip eden bir nevi ağaçlar için yaşam bakım ünitesi bunlar. River'ın görevlerini yaparken bir inek çiftliğindeki monitörler ineklerin hayati değerlerini incelemek ve onları sağlıklı tutmak için besin enjekte etmek amacıyla kullanılıyordu. Ağaçlardaki sistemler de yüksek ihtimalle aynı prensipte çalışıyordur. Şimdi bu sistemi biraz daha detaylı inceleyelim. Ekranın sol tarafında ADD1 ile başlayan birçok satır var. Yüksek ihtimalle sistemdeki modülleri, sensörleri falan gösteriyor olabilir. Ekranın ortasında Stage C3 in progress ve Stage C1 completed yazıları var. Bu da sistemin bir döngüyle çalıştığını gösteriyor. Büyük ihtimalle C2 nem ölçümü ve gübreleme, C3 ise ana sulama olabilir. En sağ altta da live stream yazıyor. Yüksek ihtimalle tüm bu sistemler bir merkezi noktaya bağlıdır ve uzaktan izleniyordur. Alt satırda da P2OS Corporation yazıyor. Yüksek ihtimalle bu işletim sistemini üreten şirket. Wiki sayfasında araştırdım ama bu şirketi Wiki'de bulamadım. Cyberpunk oynarken şehrin her yerindeki reklam panoları illaki gözünüze takılmıştır. Bu kadar reklam panosu var. Peki reklamlarda ne var? Önce yiyecekler ve içecekler. All Foods gibi markalar gerçek et yerine yapay et ve püre halinde sebzeler satıyor. Gerçek yemek zengin işi. Daha da kötüsü yasaklı maddeler ve bağımlılık yapıcı ürünler de normal bir ürün gibi satılıyor. Cyberpunk'taki reklamlar sürekli vücudunuzun ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Mesela kolundan memnun değil misin? Git değiştir diyorlar. Ama bir de kötü bir yanı var. Siber psikos. Videoda birden fazla metal parça takınca bir süre sonra aklını kaybediyorsun. Reklamlarda bu küçük sorundan hiç bahsetmezler tabi. Nice'de güvenlik işini polis değil de şirketler hallediyor. Piyasada iki büyük şirket var. Arasaka ve Militek. Arasaka size biz sizi koruruz der. Militek ise tam tersi olarak kendinizi koruyun der ve size silah satar. Bir de televizyonlarda Just Ads diye bir televizyon kanalı var. Tek işi 24 saat boyunca sadece reklam göstermek. Reklamlarda ne olduğunu anladık. Şimdi bu işin mutfağına bir bakalım. Bu reklamların hepsi CD Projekt Red'in kendi konsept sanatçıları, illüstratörleri ve marka uzmanları tarafından özel olarak tasarlanmış. Büyük ölçüde Blade Runner gibi filmlerden ilham alınmış ve kendi tarzında yaratmış.
Şimdi sıra geldi Night City'nin en büyük hayal kırıklıklarından birine ve sonrasında en büyük geri dönüşlerinden birine. Yani metro sistemini. Her şey 2018'deki fragmanla başladı. V'yi bir metro vagonunda şehrin manzarasına bakarken görüyorduk. Millet tabi gaza geldi, beklentiler tavan yaptı. Ama oyun bir çıktı, metro falan yok. İstasyonlar yerinde duruyor, raylar şehrin üstünde geçiyor ama hepsi bomboş. CD Projekt Red başta metro ekleme gibi bir planımız yok diye kesin konuştular. Sonra 2.1 güncellemesiyle oyuna çalışan bir metro sistemi eklendi. Ama sadece çalışan. Metroya binmek için haritadaki 19 istasyondan birine gidip turnike'ye tıklıyorsunuz. İsterseniz hızlı seyahat ile anında ışınlanabilir, isterseniz de asıl olay olan metroya bin seçeneğini kullanabilirsiniz. Metroya bindiğinizde ise Night City izlemek gerçekten keyifli. Ama bu yolculukları ilginç kılan bazı gizli detaylar ve easter egg'ler var. Üzgün Johnny. En bilineni bu. Nadiren de olsa metroda üzgün bir şekilde oturan Johnny Silverhand'i görebilirsiniz. Bu Keanu Reeves'in yıllar önce internete düşen Sat Keanu miminin birebir aynısı. Blade Runner 2049. Bazen vagonda size yaklaşan bir Joy Toy, "Yalnız görünüyoruz, bunu düzeltebilirim," diyor. Bu replik de Blade Runner 2049 filmindeki yapay zeka karakteri Joy'nin repliğinin aynısı. Oyunun hikayesine göre eski metro sistemi 2045 yılında tamamen çökmüş. İstasyonları su basmış, çeteler mesken tutmuş, sonra da 2068'de bir terör saldırısı olmuş ve istasyonları zehirli gaz salınmış. Bu olaydan sonra da metro işini yapan şirket iflas etmiş. İşte bu kaosun ortasında Night Corporation ortaya çıkmış ve tüm metro sistemini satın almış. Geçmişteki su baskını sorunlarından ders çıkardıkları için de sistemi yer altından değil, bizim şu anda oturduğumuz metro gibi yerin altından yüksekte duran, yani monoray olarak tasarlanmış şekilde inşa etmişler. Yalnız Night City Mecidiyeköy gibi anasını satayım. Üstten yol geçiyor, alttan yol geçiyor, üstte metro var. Bir Cevahir AVM, bir de metromuz eksik anasını satayım. Şimdi trafik ışıklarını inceleyelim. Ufak bir araştırma yapmamız gerek. Öncelikle oyun içindeki 24 saatin gerçek hayatta ne kadar olduğunu bulalım. Bir Steam tartışmasında oyunun içindeki 1 saatin gerçek hayatta 7 dakika olduğunu öğrendim. Yani 7 çarpı 24 yapınca da 168 dakika, yani neredeyse 3 saat yaptığını görüyoruz. Tamam, bu bilgi cepte kalsın. Bir de şunu araştırmamız lazım. Gerçek dünyadaki ya da İstanbul'daki trafik ışıklarının standart süresi ne? Tamam, 20-25 tane trafik ışığı gezip aralarından en iyisini seçtim. Arabayla ışığa doğru yaklaştım, kronometreyi hazırladım ve beklemeye başladım. Ama şöyle bir sorunumuz var. Daha doğrusu oyunun kendisinin bir çözümü var. Oyunda şöyle bir mekanik var. Arabayla trafik ışığına ne zaman yaklaşsanız ışık kırmızıysa bile saniyesinde yeşile dönüyor. Bunu da biraz araştırdım. Green Wave ismi verilen ve kasıtlı olarak yapılan bir özellikmiş. Evet, çok güzel bir özellik. Mesela GTA 5'teki NPC'ler kasıtlı olarak bizim önümüze kırıyor. Ama buradaki ışıklar biz yaklaşınca yeşile dönüyor. Ve aslında bu özellik biraz da trafikteki NPC'lerin buglarını görmeyelim diye yapılmış. Ve mantıklı bir zemine de oturtulmuş değil. Ama bazı teorilere göre V'nin siber donanımları ve kullandığı modifiyeli araçlar yaklaştığı trafik ışığını otomatik olarak ekleyip yolu açıyor. Yani bence mantıklı bir teori. Neyse, biz asıl işimize dönelim. Trafik ışıklarını arabayla ölçemediğimiz için yaya olarak ölçmemiz lazım. Yani aslında bu işin bir standartı yok. Yani trafik ışıklarının süresi bulunduğu yere ve yola göre değişir. Bu yüzden karşılaştırma yapabilmek için buradaki trafik kalabalığına bir bakmamız lazım. Şu anda NDI Rıhtım isimli hızlı seyahat noktasının önündeki yoldayım. Buranın trafiğini biraz inceledim. Ne sakin bir trafik var diyebiliriz, ne de ana baba günü diyebiliriz. Yani orta kalabalıkta bir yer diyelim. Bu tarz orta kalabalıkta yerler için trafik ışıkları genelde yeşil ışık 40 saniye, sarı ışık 3 saniye ve kırmızı ışık 60 saniye civarı olur. Şimdi kronometremizi bir başlatalım. Evet, sonuç olarak yeşil ışık süresi 18 saniye, sarı ışık süresi 3 saniye ve kırmızı ışık süresi 31 saniye. Tabii bu dediğim süreler bizim gerçek hayatta tuttuğumuz kronometrenin sonuçları. Peki NPC'ler için bu süre ne kadar? Biraz karmaşık ve kafa yoran işlemler sonucunda şu sonuca ulaştım. Yeşil ışık süresi 154 saniye, sarı ışık süresi 25 saniye ve kırmızı ışık süresi 265 saniye. Bu sonuca nasıl ulaştık? Ya bir yerde bir hata mı yaptık acaba? Ya aslında şimdi oyundaki trafik ışıkları sürelerine gerçekçi değil demek istemiyorum. Çünkü biz buradaki yolu ortalama kalabalıkta olarak hesaplamıştık. Ama oyun bu yolu galiba ana baba günü olarak ele almış. Ya aslında gerçekçi değil dememin bir diğer sebebi de şu. Ben oyunu konsoldan oynadığım için ve konsol sürümünün daha stabil olabilmesi için oyundaki NPC'lerin sayılarını azaltıyorlar. Bu yüzden tam bir şey söylemem zor. Yani bu bilgiyi aslında doğru deyip geçebiliriz. Night City'nin ışıkları belli ki hiç sönmüyor. Ama biz bu videoyu burada bitiriyoruz. Bu videoda o kadar çok şey inceledik ki videoya ne başlık yazsam hiç bilmiyorum. Sizce bu videonun adı ne olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve eğer sizin de Cyberpunk veya başka oyunlar oynarken gözünüze takılan böyle ilginç ve incelese Beratronik inceler dediğiniz değişik detaylarınız, fikirleriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu kadar izleyip videonun sonuna geldiyseniz de bir like'ı en azından çok görmeyin. İsterseniz de abone olabilirsiniz. İsterseniz bildirimleri açabilirsiniz. İsterseniz açmayabilirsiniz ama yapın ya. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.